Yüzbaşı Rex'in Endor Savaşı'nda savaştığını biliyor muydunuz? Şimdi düşündüğünüzde bu adam nasıl o savaşta yer almış olabilir diyebilirsiniz. Ama gelin bir anlatayım. Endor Savaşı'nda gördüğümüz bu yaşlı adamın adı Nick Sand. Kendisi Han Solo ile birlikte kalkan jeneratörüne yapılan saldırı ekibinin bir parçası. Asiler animasyon dizisinin çıkışından sonra hayranlar Nick ve Rex arasında bir benzerlik olduğunu fark etti ve insanlar bu kişinin Rex olduğunu söylemeye başladı. 2016 yılında Klon Savaşları'nın ve Asiler animasyon dizisinin yapımcısı Dave Filoni abimiz Endor'daki yaşlı adamın Rex olabileceğini, çünkü sadece bizim yaşlı Rex'in öyle bir savaşta olabileceğini söyledi. Asiler dizisinin final bölümünde ise Rex'in Endor Savaşı'nda olduğu doğrulanmıştı. Bu teori şu an için resmi kaynaklarca doğrulanmış değil, ancak YouTube'da yayınlanan Galaksinin Maceraları serisinde bu sahnenin animasyon halini görüyoruz ve gördüğünüz gibi yaşlı amcamız mavi renk bir klon zırhı giymekte. Peki sizce bu kişi gerçekten Rex mi? Hem Jedi'ların hem de Sith'lerin nefret ettiği bir ışın kılıcı formu olduğunu biliyor muydunuz? Ekranda gördüğünüz bu form aslında Trakata olarak adlandırılıyor. Trakata ışın kılıcı formu, düello sırasında ışın kılıcını beklenmedik bir şekilde açıp kapatarak rakibi şaşırtmayı hedefler. Buna ek olarak yaptığınız saldırıların bloklanmasını neredeyse imkansız kılar. Bu ışın kılıcı formu hem Jedi'lar hem de Sith'ler tarafından yasaklanmıştır. Çünkü Jedi'lara göre bu form hile olarak görülüyor ve adil olmadığı düşünülüyor. Sith'ler için ise bu saldırının çok zayıf olduğu ve yeteneksiz kişilerin kullanacağına inanılıyor. Klon Savaşları ve Asiler animasyonundaki bu duygusal detayı eminim birçoğunuz fark etmedi. Bildiğiniz gibi Rylot Savaşı'nda Vexer ve Boyle Numa'yı savaş alanında buluyor ve ona cephede destek oluyorlardı. Numa ise bu desteği unutmuyor ve kendi dilinde onlara kardeş diyerek veda etmişti. Vexer de bu yaşananları unutmadı ve kaskına Numa'nın bir resmini çizmişti. Ancak Umbara Savaşı'nda General Pon Krell'in ihanetinden dolayı Vexer kendi klon kardeşleri tarafından öldürülmüştü. Yıllar sonra Numa büyümüştü ve Rylot da General Syndulla ile birlikte imparatorluğa karşı özgürlük için savaşıyordu. Duygusal detayımız ise tam olarak burada. Numa'nın koluna dikkat ederseniz sarı renkli bir klon zırhı giydiğini göreceksiniz. Bu zırh 212. saldırı taburunun renklerinde ve kolunda Boyle yazmakta. Vexer ve Boyle Rylot'ta, ki o küçük kızı hiç unutmadıkları gibi Numa da kendisini kurtaran klon kardeşlerini hiçbir zaman unutmadı. İmparatorluğun bütün rütbelerini anlattığım bu videonun altına neredeyse hepiniz aynı soruyu sordunuz. Darth Vader bu sistemde hangi rütbeden sayılıyor? Gelin hemen anlatayım. Darth Vader resmi olarak imparatorluk ordusunun bir üyesi değil. Bu yüzden kendisine verilmiş belirli bir askeri rütbe bulunmuyor. Rütbe sisteminin dışında yer alıyor ve bu nedenle kendisine sadece Lord Vader şeklinde hitap ediliyor. Ancak bu otoritesinin sınırlı olduğu anlamına gelmiyor. Tam aksine Vader İmparator Palpatine'in doğrudan çırağı ve bir Sith Lord'u olduğu için tüm ordunun gayri resmi başkomutanı sayılıyordu. Yani Vader istese herhangi bir amirali, generali ya da Moff'u bir kenara itip doğrudan emir verebilirdi. Nitekim bunu da sık sık yaptı. Verdiği emirlere karşı gelmek pek az kişinin cesaret edebileceği bir şeydi. Yani Vader'a hayır demek bir nevi ölüm fermanınızı imzalam gibi bir şey olabilirdi. Darth Vader güç yıldırımı kullanabiliyor mu? Darth Vader'ı güç yıldırımı kullanırken asla göremezsiniz çünkü bu onun için imkansızdır. Kendisi çok güçlü bir Sith Lord'u olmasına rağmen diğer Sith Lord'ları gibi bu gücü kullanamıyor ve bunun mantıklı bir açıklaması var aslında. Bu yeteneği kullanamamasının en büyük sebebi yıldırımın Vader'ın zırhındaki yaşam destek ünitesine kısa devre yaptırabilme ihtimali. Vader'ın yaşam destek sistemleri iyi yalıtılmamıştı ve sistemin hassas devreleri güç yıldırımının zararlı etkilerine karşı savunmasızdı. Hatta iddialara göre Palpatine zırhı bilerek böyle tasarlatmıştı. Amacı da Vader'ın hiçbir zaman kendisini yenememesiydi. Zırh o kadar korumasızdı ki son filmde güç yıldırımı yüzünden Vader zaten mefte olmuştu. Peki Star Wars'un birçok içeriğinde gördüğümüz gibi her silah farklı renklerde ateş ediyor. Peki bunun sebebini hiç düşündünüz mü? Gelin anlatayım. Blasterlar yoğun plazma veya parçacık tabanlı enerji ateşleyen, genellikle lazerlerle karıştırılan silahlardı. Ve enerji açısından zengin gazları, hedefleri delebilecek ve eritebilecek bir parçacık ışınına dönüştürüyordu. Tabi bu gazların farklı özellikleri vardı. Örneğin kırmızı renk genelde imparatorluk, asiler, ayrılıkçılar ve ilk düzen tarafından kullanılmıştı. Aralarındaki en ucuz gazdı. Mavi gaz Cumhuriyet tarafından kullanılıyordu ve droidlere karşı oldukça etkiliydi. Yeşil ise aralarındaki en pahalı gaz türüydü ve genelde TIE Fighter'larda kullanılmaktaydı. Buna ek olarak turuncu ve turkuaz renkli olanlar ölümcül değildi ve eğitim amaçlı kullanılıyordu. Sarı renk ise Mandalorlular tarafından kullanılmaktaydı. Geçenlerde kanalın topluluk sekmesinde gezerken bir video isteğine rastladım. Star Wars evreninde hiç nötron yıldızı var mı? Bu soru sizin de dikkatinizi çektiyse gelin cevaplayalım. Nötron yıldızları süpernova patlamaları sonucu oluşan son derece yoğun ve güçlü çekim alanına sahip gök cisimleridir. Eğer bu yıldızlar düzenli aralıklarla
aralıklarla elektromanyetik radyasyon yayıyorsa onlara pulsar adı verilir. Star Wars evreninde ise Olex pulsarı isminde bir nötron yıldızı bulunmaktadır. Olex pulsarı herhangi bir dizi veya filmde görülmemiş olsa da Millennium Falcon'u inşa et 14. sayısında geçmektedir. Siz de Star Wars evreni hakkında merak ettiklerinizi sormak için kanalımızın topluluk sayfasını kullanabilirsiniz. Star Wars evreninde dünya var mı? 1977 yılından bugüne kadar 30'dan fazla Star Wars filmi ve dizisi gösterime girdi ama hiçbirinde bizim yaşadığımız dünyayı görememiştik. Ancak çizgi romanlara ve oyunlara baktığımızda aslında bizim yaşadığımız gezegenin de bu evrende var olduğunu görüyoruz. Star Wars Yoda'nın Hikayeleri isimli 1997 yılında yapılmış bir oyunda aslında dünya gezegenini görüyoruz. İsmi resmi olarak söylenmeyen bu gezegenin dünya olduğunu Indiana Jones cameosu sayesinde biliyoruz. Bazı kitap ve çizgi romanlarda da karşımıza çıkan dünya gezegeni Galaktik İmparatorluk Halkla İlişkiler Bürosu tarafından aşağılayıcı bir şekilde küçük, agresif ve hayal gücünden yoksun bir şekilde adlandırılmış olarak bahsedilmiştir. Hatta belirli gezegenlerden dünyaya turlar düzenleyen Yıldız Turları isminde bir oluşum bile bulunmaktadır. Ancak tabii ki bu içeriklerin hiçbiri kanon içerik değildir. Bir bakıma hepimiz Star Wars evreninde yaşayan varlıklarız.